Herkese yeniden iyi günler. Ben ressam ve araştırmacı Cevdet Mehmet Kösemen. Çok sıcak bir yaz gününde İstanbul'un en merkez semtlerinden birindeyiz. Osman Bey metrosunun çıkışında. Belki çoğunuz burada oturuyor bile olabilirsiniz. Yani çok egzotik bir yerde değiliz ama bir kere daha farklı bir bakış açısı ve hiçbir şey planlamadan hareket etmenin gücüyle bakalım neler bulacağız bugün. Böyle ilginç bir gezi yapacağız. Sıcak havada sıcağa karşı önlemlerimizi alıyoruz. Önce güneş gözlüğü, sonra şapka, sonra çanta ve Osman Bey'in derinliklerine gidebileceğimiz kadar uzağa gitmek amacıyla bütün gün boyunca yolculuğumuza çıkıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi burada Terzi Rıfat diye bir yer var. Ya burada bulunduysanız burayı hep görmüşsünüzdür. Son derece klasik bir bina. İçinde bitkiler büyüyor. Eski tip floresan ışıklar var. Herhalde bugünden daha doğru bir zaman olamazdı. Gidip şimdi kapısını çalacağız. Bakalım nasıl bir yer. Yaşlarını sofraya buyurun. Valla bir serin bir salatalık alırım ya bir tane. Herhangi bir şey, ben pantolon falan giyeyim mi böyle çekmek için? Yo hayır canım. Ben 54 yıllık terziyim. Daha ne olsun? Adamı döveriz, yine memnun ederiz değil mi İlhami? Tabii bir yere. Bu da benim ustamsa 3-4 yaş büyük benden. Meslekte bilginiz olsun. Beyoğlu bir akademidir. İstanbul Teknik Üniversitesi neyse Beyoğlu'da oydu ama ustalar da öldüler falan pıstık dilim meslek çarçık. Evet. Ya dünya böyle işte. Dünya öyle yani Şey değil yani hep robotlar iş yaptırılma anlamı. yani robot da iş yapamaz ki. Ne zeka diyorlar? Yapay zeka. O palavra. Ben bir şey olacağını sanmıyorum ondan. Yani Diyor ki yapay zeka insan öldürebilir diyor yani sınır aşabilir. İnsanlığa zarar verebilir. Yani sen ona bir şey vermezsen o yoktan bir şey var edemiyor. Bence böyle 1970 yılından sonra dünyanın çivisi çıktı. Yani böyle yavaş yavaş şey olmaya başladı. Son 20 yılda iyice hızlandı. Ben size hediye yaptım bunu. İlhamı gördün mü? Bak işte. Picasso. Doğru mu söyledim? 40 fırın ekmek daha yemem lazım ama Allah razı olsun. Bak böyle bir, ikisini birden as istiyorsan bir de karga çizeceğim şimdi. Şimdi buradan çıkıp devam ediyoruz. Osman Bey semtini keşfetmeye. Bu binanın çıkışında da görüyoruz meşhur topik kutusu. Topik bilmeyenler için Ermeni yemeğidir. Hatta Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımızla o kadar yakın özdeşleşmiştir ki Ermeniler genelde böyle hayır ben topik Ermenisi değilim falan diye rahatsız olur. Yani hani yurt dışına gidiyorsun ya da başka bir yerdesin sana Türk kebap falan yapar gibi. İşte böyle ama bu semtin kimliğinin bir parçası ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buradan bakınca Osman Bey'in sokakları böyle düz gider. Bunun sebeplerinden biri bu İstanbul'un ilk en eski planlanan dikey kesişim sokaklardan oluşan şehir planına sahip semtlerinden biri olması. Bu buradan böyle bir ucu Elmadağ, öbür ucu başka yerlere kadar uzanıyor gidiyor. Sonsuz düz sokaklar. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde dikey sokaklar medeniyet timsali sayıldığı için burası böyle planlanmış. Şimdi planımız nereye giderse sonuna kadar dibine kadar gitmek. Şimdi burada arkeoloji gibi bir durumla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi burası eskiden pet shop değildi ama çok daha bir önceki seferde burada bir pet shop varmış. Pet shop sahibi de dükkanını tanıtırken bayağı sağlam bir yöntem seçmiş ve bütün bu binanın eski cephesini BTP mozaiklerle kaplayıp Tropical Animals yazmış. Benim bu semtteki en sevdiğim şeylerden biridir. Yani binaya bakarsanız çok eski bir bina ama bu mozaik daha yeni. Sonra herhalde burada böyle bir yazı var diye pet shop'ta bunun üzerine gelmiş olmalı. Yani burada hangi tropikal K harfiyle hayvanlar satılıyordu vaktiyle gerçekten merak ediyorum. İşte papağan mı vardı, iguana mı vardı, mercan balığı mı vardı, ne vardı? Yani şey de güzel bir detay.
Tropically K ile yazıp sonra arkadan İngilizce Animals girmesi. Yani bu sloganın olduğu gibi tişört yapılıp böyle bir marka yapılması ve buranın göbeğinden böyle nasıl işte Les Benjamins gibi şık, cool, esrarlı bir marka çıkması çok güzel olabilir. Tropical Animals'ın hikayesi Osman Bey'in arka sokaklarındaki bir sürü küçük ilginç detaydan biri. Şimdi Latin Katolik kabristanının önündeyiz. Yani buranın tarihine veya içinde yatanlara çok girmeyeceğiz. Hepsi toprağı bol olsun diyoruz. Ama şurada küçük bir motifi göstermek istiyorum. İşte bu haç sembolünün altında garip bir işaret var. Bakıyorsunuz böyle elleri kolları olan başsız bir mahluk gibi. Aslında bir daha dikkatle bakarsanız o bir kum saati ve kanatları var. Ve aslında bu böyle dini resim sembolleri arasında hoş bir semboldür. Tempus fugit, yani zaman kaçıyor, zaman elden gidiyor, zamanın kanatları var, kaçıp gidiyor, tutamazsın. Çok hoş ve biraz da insanı böyle düşüncelere sevk eden, böyle takkeni önüne alıp düşünüyorsun. Çünkü zaman gidiyor. Aman Allah'ım sayın seyirciler, gördüğünüz gibi burada kuş kaybolmuş, Rio kayıp. Yani birinin sanat projesi falan değilse gerçekten gülesim de gelmiyor. Bayağı duygusal bir şey. Hep böyle kedi köpek ilanı görmeye alışırız. İlk kez bir papağan kayboldu ilanı görüyoruz. İnşallah tez elden bulunur, yazık. Her gezimizde bir yerde bir durup bir kapı övüyoruz gerçi ama bu Osman Bey semtindeki eski kapılar gerçekten övgüyü hak ediyor. Bu arkamda gördüğümüz, yani nasıl böyle bir taş ya da deniz dalgası gibi bir doku var. Bu böyle neredeyse kabalistik bir desen gibi uzanan şeyler var. 2-3 farklı simetri aksi var. Çok güzel, binanın bir parçası. Yani böyle şeyleri görünce seviyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Daha önceki bölümlerimizde de çok kapı övdük. O yüzden bunun enflasyonunu yapmamaya çalışıyorum. Ama gerçekten böyle kapıların da binaların diğer detayları gibi arşivlenmesi lazım, korunması lazım. Bu konuda belediyelere ve kültür üreticilerine çok iş düşüyor. Osman Bey'deki ve İstanbul'daki kültürel değerlerden en önemlilerinden biri de aslında fiziksel değil. Yani bunu, şu önümüzde gördüğümüz şeyi alıp böyle bir kutuya koyamazsınız, bir müzeye kaldıramazsınız, alıp taşıyamazsınız ama kesinlikle İstanbul'da çok önemli olan şeylerden biri bu. Dar sokaklar ve tepelik yerleşimin bir araya gelmesiyle apartmanlar da birleşince bakın sağa bakın, sola bakın. Yani ne görüyorsunuz? Pencerelerden seken yansımalar, spot ışık gibi, pul koleksiyonu gibi, böyle dev bir balığın ışık yansıtan pulları gibi sokakları sarmakta. Bakın ışık şovu gibi. Biraz da bu gözle bakmayı herkese tavsiye ederim. Film prodüksiyon işinde olan arkadaşlar bilirler. Reflektör diye bir şey vardır. Bir eleman elinde bir ayna ya da böyle yansıtıcı bir diskle gezer. Ünlü bir star falan oynayacağı zaman onun suratına böyle ışık yansıması tutulur ki biraz daha parlasın diye. İstanbul'un bütün sokaklarında bu pencerelerden gelen yansımalar o fonksiyonu görüyor. Ve gerçekten aslında siz şöyle gelseniz, yani şuradan bir star gibi hissedebilirsiniz. Bak spot ışık geliyor. Reflektörü üzerinize alıyorsunuz. Ben çok zarif hissediyorum. Size de tavsiye ederim. Evet, böyle İstanbul'un eski semtlerinde kenarda köşede park edilmiş, belki çok az yerinden oynatılan, belki yıllarca yerinden oynatılmayan arabalar olur. Bu Anadolu'da onlardan biri. Gerçekten ama bu kadar böyle orijinal ve dokunulmamış bir kaporta uzun süredir görmemiştim. Buradan da klasik Türkiye arabalarının meraklısı olan herkese selam olsun, sevgiler olsun. Şimdi bu Osman Bey gezimizde fiziksel olmayan değerlerden söz açıldı. Bir tane daha burada görüyorsunuz. Gerçekten nadide bir doğa olayı. Gökyüzünün rengiyle apartmanın mozaiğinin rengi aynı olmuş.
hava renginde bir apartman. 19. yüzyılda doğa bilimcilerin geliştirdiği bir ölçüm cihazı vardır. Siyanometre diye. C-Y-A-N-O-M-E-T-R. Cyanometer. Ve bu böyle yelpaze gibi bir renk kartelasıdır. Mavinin tonları vardır üzerinde. Gökyüzünün ne kadar mavi olduğunu ölçmek ve kaydetmek için yapılmıştır. Doğa bilimcilerin cephaneliğindeki ilginç ölçüm silahlarından biridir. Bugün de Osman Bey'de cyanometer bize apartmanla gökyüzünün rengini uyuşturuyor. Fiziksel olmayan bir değer. Bunu da görerek yolumuza devam ediyoruz. Bakın burada size inanılmaz bir şey göstereceğim bu apartmanın girişinde. Bu herhalde 100 yıla yakın ya da aşkındır. Renkli harçla yapılmış yer karoları. İşte bunlar hydraulic tile adıyla da bilinir, boyalı karo adıyla da bilinir. Bunlar eski bir sanat. İstanbul'da çok var, bütün Akdeniz şehirlerinde var. Hatta böyle İtalya'da ya da İspanya'da bunları kurtarıp arşivleyen sanatçılar ya da sanat tarihçileri mevcut. Bunları çoğu apartmanda görüyor olabilirsiniz İstanbul'un eski semtlerinde. Ama bu apartmanda gördüğüm şu örnek, yani bak Dunkin Donuts gibi, Krispy Kreme gibi, yani al şunu çıkar ye, o derece. Ne kadar güzel pembe pembe parıldıyor ve o yılların geçmesiyle böyle farklı oranlarda aşımış. Mesela burada belki göremiyorsunuz ama ben hissediyorum. Çok basit bir şekil. Bunu böyle aslında bir kalıbın içine farklı renklerde harç dökerek oluşturuyorlar. Tamamen bir el sanatı. O yüzden hiçbiri %100 aynı değil işte. İnsanın eliyle yapılan ürünlerde hep böyle bir tatlı, mükemmel olmamaktan ileri gelen bir lezzet vardır. Burada da çok güzel bir örneğini görüyoruz. Yani ben böyle çok yer karosu fotoğrafladım ve arşivledim. Türlü türlü var ama bu kadar renklisini, yalan söylemiyorum, görmemiştim yani İstanbul'da. Osman Bey'in sürprizlerinden biri. Evet sayın seyirciler, ben de işte bu İstanbul'un apartmanlarındaki eski tabelalar hakkında az buçuk bilgi sahibiyim. Bu tabela hem el yapımı olması yüzünden hem de ismi yüzünden çok ilginç. Çünkü NATO apartmanı diyor. Şimdi Türkiye'de birkaç tane cadde, sokak ismi, hatta başka apartman isimleri de var. Bu Türkiye'nin 1950'li yıllarda NATO'ya katılmasıyla birlikte çok büyük bir coşku oluşmuş ve onun şerefine işte apartmanlar, sokaklar isimlendirilmiş. Bu NATO apartmanının da isminin böyle olması muhtemeldir. İşte NATO apartmanı ve altında da şiddetli davranışları yüzünden NATO'dan atılması gereken turuncu kedi. Pis 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 gel. Tamam, NATO'dan atmıyoruz seni, alıyoruz. Evet, Kurtuluş PlayStation 4 kafenin önündeyiz. Ben Ortaköy'de bir tane PlayStation 3 kafe kaldığını biliyorum. 2 sene önce de Ankara'da PlayStation 2 kafe görmüştüm. Hala kalan PlayStation 1 kafe var mıdır bilmiyorum. Ama bu böyle işte popüler eğlence cihazlarının isimleri de günümüzde tabii biz bu kaydı yaptığımız zaman PlayStation 5 vardı en son. Böyle şehirde böyle katman katman yer alan banal ama ilgi çekici detaylardan bazıları. Şimdi biz klasik ve güzel apartmanları gördük ve övdük. Peki apartmanlardan önce ne vardı diyeceksiniz. Genelde bu şekilde 2 katlı tek ailenin yaşadığı evler vardı bu semtte. Bazılarının bahçeleri de varmış. Ama tabii önce işte klasik apartmanlar, sonra modern apartmanlar derken bunlar şu anda bayağı tehlikedeki tür gibi. Sayıları gittikçe azalıyor. Kentsel dönüşümle de azalmaya devam ediyor. Bu ev en sevdiklerimden biri. Bu tepesindeki doğan güneş motifiyle. Yine ilginç bir giriş kapısındayız. Yine eski bir kapı. Ve bu sefer daha böyle Art Deco üslupla yapılmış. Aslında nispeten daha basit bir desen. Ama bu daireler arasında bu dalgalı demirlerin gidip gelmesi yani gerçekten çok hoş. İnsana şeyleri hatırlatıyor. Rus konstrüktivist ressamları hatırlatıyor. Bu kapının bir güzel yönü daha var. Eski günlerdeki gibi posta girişi var. Buradan posta gelince atabiliyordunuz. Ve bir güzel yanı daha, kapıyı çevreleyen mermer döşemenin aslında bir fosil yatağı olması. Bakın burada kesitlerde görüyoruz.
İşte milyonlarca yıl önce Anadolu'da bir yerden büyük bir ihtimalle, çünkü Anadolu milyonlarca yıl önce deniz tabanı. Deniz tabanında yer alan deniz kabuklarının kesitlerini görüyoruz. Fosilleşmiş, kesilmiş, biçilmiş ve bu Art Deco kapının yanına çerçeve olarak yerleştirilmiş. İşte böyle sıkıcı detaylara bile bakmasını bilen gözler için nice menkıbeler var. Şehir tarihi, sanat tarihi, doğal tarih. Ben de bildiğim kadarını sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Sürçülisan olduysa affola. Evet, arkamdaki manavda kabak satılıyor. Önümdeki saksıda kabak yetişiyor. Ne şahane bir şey ya gerçekten. Bu bitkilerin böyle dirayeti, burada yetişebilmesi çok güzel şey. Benim böyle etrafta dolaşırken dikkat ettiğim bir sürü şeyden biridir böyle ne yetişiyor, ortalıkta yabani ot ne bitiyor, bu konular. Ha tabii hayatta zor yani, milletin her tarafa küçük çiçekler ekip ekolojicilik oynayacak vakti de yok. Daha büyük dertleri de var, bunu da anlıyorum. Ama biz yine de Kurtuluş'un bu köşesinde gördüğümüz bu ilginç detayı, bu minik doğaçlama kabak bahçesini bu kenara bırakalım ve yolumuza devam edelim. Yani en sert uyarı yazılarından birini görüyoruz burada. Otopark girişidir, park etmeyin. Park eden araçlara zarar verilecektir. Yani bu kadar pasif agresif, ne kadar usandırdılarsa insanı artık bıktırınca bu raddeye geliyor demek ki. Yani burası çoğu beyaz yakalı genç profesyonelin, İstanbul'a yeni taşınan öğrencinin, daha genç ve hatta biraz aykırı insanların yaşadığı bir semt. Bazı uçları, özellikle Elma Dağı ya da Tarlabaşı'na yakın olan uçlarında hani yalan söylemeyeceğim, suç var. Yanlış zamanda yanlış yerde olursanız iPhone'unuzu alabilirler. Yani buna yapacak bir şey yok ne yazık ki. Ama yine de bu hissettiği kadar tekinsiz bir semt değil. Yani çoğu yerde mesela yaşlı kadınların ya da genç kızların tek başlarına rahat rahat yürüdüğünü gördük. Bence İstanbul'un yine rahat semtlerinden biridir. Burayı gezecek birine tavsiyem ne olur? Osman Bey, Kurtuluş gibi yerleri gezerken önce bir o semte Google Maps'ten ya da işte haritalardan bakın. Böyle dar sokakların kare şeklinde birbirini kestiği yerler görürseniz anlayın ki oraları şehrin eski ve planlanmış ve büyük ihtimalle tarih kokulu yerleridir. O kesişimleri gezmeye çalışın. Yani o karenin her tarafını doldurmaya çalışın. İstanbul'un göbeğinde bir yer ama gerçekten ne kadar ilginç şeyler çıkacağını siz bile tahmin edemezsiniz. Evet, döndük dolaştık. Feriköy Rum Mezarlığı'na kadar geldik ve bayağı ağrıyan baldırlarımızla bugün uzun gezisini bitiriyoruz. Yani şüphesiz ki bu Kurtuluş, Osman Bey, bu semtlerin %1'ini bile görmemişizdir bugün ama gördüğümüz detayların bile içinde günlük hayatın, işte gözümüze çarpmayan detayların çok güzel, eğlenceli izleri vardı. Umarım siz de bizim burayı gezmekten zevk aldığımız kadar bunu izlemekten zevk almışsınızdır. Ve bu mezarlığın kapısından sizlere veda ediyoruz. Daha önce de gördüğümüz gibi hayat fani, zaman uçup gidiyor. Günlerimizi ne kadar ilgi çekici şeyle doldurabilirsek o kadar mutlu bize diyoruz ve güzel bir gün diliyoruz. Nerede izliyor ve izlettiriyorsanız bu kanalı.